Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yanıma Şevval'i getirdim bu video için. Çünkü bugün size hazırlık hakkında konuşacağız. Sabancı'da hazırlık okumakla alakalı. Hazırlıkta da en çok vakti ben geçirdiğim için. Evet ve yani ben bir sene, Şevval'le neredeyse bir buçuk sene hazırlık okuduğu için bayağı iyi bir video çekebiliriz diye düşündük bunun hakkında. 1,5'u açıklamak istiyorum. Bir sene normal yazın da kaldım. O yüzden 1,5 diyoruz. Aynen. Yani ben 2 dönem, o 3 dönem gibi bir şey oldu gibi. Yaz okulu çünkü. Şimdi öncelikle hazırlığı geçmek isteyen olursa diye hazırlığı geçme sınavından bahsedeceğiz. Bizim okulda sınava girip şey yapabiliyorsunuz. Yaklaşık okul açılmadan 1 ay önce falan oluyor bu sınav. Ücretsiz oluyor. IELTS, TOEFL falan da TOEFL kabul ediyor muydu? Pardon, IELTS kabul etmiyor. TOEFL'ı PT kabul ediyor. Aynen. Onların sınırları ama Sabancı kendi PT'yi de mesela özelde giremiyorsun. Yine aynen, devlet üniversitesine girmeniz gerekiyor. Çoğu kişi o şekilde çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Çünkü Sabancı kendi sınavında bir tık daha nasıl diyeyim, sınavın kendisi zor olmuyor da geçme sınırını bir tık zor tutuyor. 2 seviyeden oluşuyor. İlki böyle bir tık daha basit oluyor. Ne var ilkinde? İşte genel şıklı sorular evet, var. Şıklı sorular var. Sonra ilkinin ikinci kısmı oluyor. Aynen. Sonuna doğru aynen yazı yazıyorsunuz. İşte bir Çok tane basit bir soru yazı. oluyor. Bir Bir sayfa böyle. yazı yazıyorsunuz. Evet, günlük hayattan bir soru. Çok Ben basit oluyor. evet, mesela 1. turu geçemeyenler 4. kura geçemiyor zaten. 1, 2, 3'ten birine yerleşiyorsun. Yani 4. kuru geçmek için ya da 4. kurda okuyabilmek için de 2. sınava girmen gerekiyor. Sen 2.'ye girmiştin galiba. Girdim, evet. Onu anlat. Ben 1. sınavı geçtim. 2.sine girdim. 2.sinden kaldığım için rota 4'e yerleştim. Toplam 4 rota var zaten. Eğer rota 4'e girerseniz bir dönem okuyunca direkt fakülteye başlayabiliyorsunuz. Ama ben rota 4'te ilk dönem kaldım. Hem de çok böyle sınırla kaldım. Hocalar geçirmediler. O yüzden bir dönem daha rota 4 okudum. İkinci rota 4'ü çok kolay geçirdiler. Yani niye bilmiyorum. Kesinlikle hani İlk dönem daha zorlu yapıyorlar galiba. Evet, ilk dönem benim zorluyorlar. De çünkü. İkinci dönem daha böyle insanlar geçsin diye uğraşıyorlar. Hı hı. İlkini bırakmaya uğraşıyorlar gibi bir şey, yani saçma sapan. Ben ilk dönem işte 3'le başladım ben de. 3. kurda kaldım. 3'ü tekrar okudum. 2. dönemde rahat geçtim yani. Evet, aynen öyle. İkinci dönem daha rahat oluyor böyle. Mesela 2 dönem rota 3. Bir yaz okulu da rota 4 yaptığı için rota 4'e kalmak zorunda kaldı. Bizim hep 12.50'de bitiyordu. 4 saat oluyordu dersler. Dersler kaçta başlıyor? 9'da başlıyordu. 12.50'de bitiyordu. 50'ye 10 dakika, hani 50 dakika ders, 10 dakika ara. Normal fakülte derslerinde de öyle. O yüzden 12.50'de bitiyordu ve hani hazırlık son buluyordu. Yani bildiğiniz tüm dönem böyle geçti. Yaz okulunda benim öyle değildi. 2 gün benim öğleden sonra da derslerim vardı. 2 ders oluyordu öğleden sonra da öğle arasından sonra, o şekildeydi. Evet. Bir de bizden sonraki sene hazırlık kapasiteleri çok arttığı için, yani çok az hazırlık okuyan olduğu için sabahçı öğlenci diye bir kavram çıkarmışlar arkadaşlar. Onda da şöyle, sabahçı olanlar gene bizimki gibi 12.50'de bitiyor. Sonra galiba bir saat bir öğle arası gibi bir şey oluyor. Sonra da akşam kısmı oluyor. Ve şöyle biliyorum, dönemde hani sabahçı başlıyorsanız dönemin yarısında akşamcı yapıyorlar. Evet, öyle yapıyorlarmış. Aynen, ben de öyle biliyorum. Eşit olsun diye hani. Hazırlık derslerimiz çoğunlukla hazırlık binasında oluyordu. Ancak tabii bir iki sınıf falan artabiliyor. Bu yüzden bazı günler farklı fakülte sınıflarında olabiliyordunuz. Ama çoğunlukla hazırlık binası. Hazırlık binası bir tık daha farklı böyle. Evet, biraz daha 13. sınıf gibi. Yani aynen, böyle sınıflar küçük, masalar böyle U şeklinde yapıyorlar böyle. Aynen. Öyle sohbet ediyorsun falan sürekli. Aynen. Hatta ben ilk 3. turun 3. rotanın ilk döneminde şey olmuştu. Bize böyle ödev falan vermişlerdi. Biz oyun falan hazırlamıştık. O kadar yani 13. sınıf gibiydi. Hatta yani böyle anaokuluyla da biraz birleştirmişlerdi yani. Evet ya, bu arkadaş ortamı en çok bence hazırlıkta yapılıyor. Evet. Çünkü gerçekten sizi zorla konuştukları için, bir de teneffüs araları da tam böyle networking seansı olduğu için herkes birbiriyle teneffüste falan tanışıyordu. Mesela biz. Şey var, benim hazırlıkta sınıf arkadaşımın arkadaşıydı. Ortak arkadaşımız Afra. Afra'yı da görürsünüzdür diğer videolardan. Evet, var, Kadıköy'lü, o izleyin. Neyse. Benim Kitaplar. reklamcılık. Ben management okuyorum arkadaşlar. O yüzden bu tarz şeyler tamam. Aynen. Kitaplar bazen okulun, Sabancı Üniversitesi'nin kendi kitapları oluyor. Bazen de böyle National Geographic falan fistan, o tarz kitaplar. Okulun kendi yerinden alabiliyorsunuz. Burada satılıyor. Homer diye bir kitap evi var. Oradan alabiliyorsunuz. Ben kendi hazırlık kitaplarımı 2. el olarak sattım arkadaşlar.
ikinci olarak satan birileri varsa belki onlardan alabilirsiniz. Çünkü Sabancı'nın kendi kitapları ucuz oluyor da dışarıdan getirdikleri kitaplar bayağı pahalı oluyor. Mesela ben bir kitabı dolaptan ikinci el fotokopi şeklinde bulmuştum. Normalde mesela 600 olan kitap 60 TL'ye falan gelmiş. O tarz bir şey. Ben yurtta kalmıyordum. O yüzden benim için biraz daha yorucuydu yani. Onun dışında diğer arkadaşlarım genelde yurtta kalıyorlardı. Sonra da görüşüyorlardı. Yaz okulunda kolay geçiriyorlar mıydı? Ben kolay geçtim ama benimle kolay geçmeyenler oldu. Yani şöyle finali zordu bayağı. Ama finale kadar yani şöyle bu sınav sistemini bence şöyle kurmuşlar. İlk sınavlarda yüksek aldığın zaman finale az puan kaldığı için finalden az puan alıp geçebiliyorsun. O yüzden rahat oluyor. Ama ilk sınavlarda eğer bir başta yani kendini rahat bırakıp işte hallederiz ya finalde geçeriz diye düşünürsen genelde finalde olmuyor. Çünkü finali abartıyorlar yani. Yani ya tekst yani okuma kısmında çok zor oluyor ya da işte dinleme kısmında abuk subuk bir şey koyuyorlar. Mesela attendance 5 puan mıydı? Evet. 5 puanda attendance'ını git orada otur telefonuna bak yine daha iyi yani. Attendance'ın puanını al anladın mı? Çünkü en son 70'ti galiba. 70 miydi geçiş puanı? 70'ti mesela 69.8'de kalanlar yani geçirmiyorlar bu arada. Sinir krizi geçiriyor. Şey o yüzden yani 5 puanın değerini bilmen gerekiyor. Yani minik ödev puanlarını kaçırmaman gerekiyor bu şekilde. Yaz okulu sen ekstra 2 saat oluyor dedin ya. Evet. Bir de şöyle bir şey var mesela Rota 3'ten bir sonraki dönem Rota 4 okuyorsunuz. Rota 2 okursanız da bir sonraki dönem Rota 4 okuyorsunuz. Evet. Ama Rota 4 intensive okuyorsunuz. Bu da aynı yaz okulunda gibi ekstra 2 saatiniz oluyor ama gene başka bir arkadaşım okudu benim. O da yani bir işe yaramıyor. Çok boş falan diyorlar. Evet. Ha bir de bizim yaz okulunun şöyle bir güzelliği vardı. Bizim kitabımızı okul hazırlamıştı ve kitabın mesela şimdi bizim 1. sınıfta SBS diye zorunlu bir dersimiz var. Ve bize bu SBS... İnsanlık dersi. Aynen insanlık dersi. SBS dersinin içeriklerini önceden mesela tekstleştirmişlerdi. Biz ilk hani işte bu insanlığın işte başlangıcı işte endüstri devrimi falan görüyorduk. Mesela bize bunlarla alakalı okumalar vardı. Benim işime de yaramıştı yani yaz okulunda o okumaları yapmak. SPS'e geçince işte bir şeyler hakkında bilgi edinmeme yardımcı olmuştu. Sınavlar ayrı writing sınavınız oluyor. Ayrı konuşma sınavınız oluyor. Bir grup konuşması bir de bireysel konuşma sınavı oluyor. Hoş değil. Ben ama konuşma kısmını seviyordum ya. Konuşmalarımdan hep iyi puan aldım. Diğerlerinden ne kadar iyi benim almasam da. Benim bireyseller iyiydi de. Gerçi grup da iyiydi. Yok iyiydi. Aynen konuşmalar iyi oluyor. Ama şey bu arada hazırlığa geçiş sınavında konuşma yok. Evet. Olsaydı ben geçerdim kesin. Beni geçirmediler. Ama ben okuduğum için pişman değilim arkadaşlar. Evet yani. Hatta iyi ki bir sene okumuşum. Yarım dönem okusam irregular olacaktım. O da hiç güzel bir olay değil. Özellikle bilgisayar okumayacaksanız kesinlikle irregular olmayı düşünmeyin bile. Çünkü okulun çoğu bilgisayar okuduğu için öbür kontenjanlar bazen böyle her dönem açılmıyor, senede bir falan açılıyor. Öyle. Sonra speaking sınavından sonra işte finalde böyle içinde her şey var speaking dışında. Hani listening, note taking'inizi falan ölçüyorlar. Yazı yazmayı bayağı bir gösteriyorlar. Yani yazı yazmak için başka şeyleri oluyor. İşte böyle önceden çalıştırıyorlar işte. Birazcık işte ilk önce promptunu giriyorsun. Soruyu veriyorlar ya da soruyu da kendine yazdırabiliyorlar bazen. İkinci dönem öyle mi olmuştu? Sanki öyle bir Öyle bir şeyler yaptılar sanki. Ona göre işte yazını yazıyorsun. Her aşamasında işte hocayla görüşmen oluyor. Mesela hocayla görüşmeye girersen yine bir yerden puan alıyorsun. Ya da işte o arada işte mesela ilk kısmı yazdığında ilklersen yine puan alıyorsun filan. Bu puanları almak gerekiyor. Yani sonradan işine yarıyor. 3 tane hocanız oluyor. Bu arada biz okuduğumuzda hala öyledir diye düşünüyorum. Haftada bir online'dı. Öyle değildir bence hala. Bizimki öyleydi. Haftada bir online'dı. Cuma günümüz online'dı. Sonra bize sordular nasıldı diye. Rota 3'lerin İkinci cumaydı. dönem. Evet bizim cumaydı. Bizim pazartesiydi. Bizim cumaydı. Ben cuma okula gelmiyordum. Evden yapıyordum. Ama mesela onun da çok kötüydü. Yani hiçbir şey işleyemiyorduk. Herkes cevap anahtarına bakıyordu. Ben uyuyordum. Yataktan giriyordum. Yani Instagram bakılıyordu derste. Kimse görüntüsünü açmıyor. Görüntüyü aç diyor. Hoca açmıyor. Açıyor. Başka bir yere bakıyor filan. Araların da çok kötü oluyordu böyle olunca. Şimdi 10 dakikalık aran var. Yani gidip tek başına ne yapacaksın evde? TikTok. Yani tamam TikTok, Instagram filan. Gene evdesin sen. Ben yurttayım. Evet. Bir de yurtta olanlar mesela arkasından bir şeyler oluyor. İşte böyle saçmalıyor yurt arkadaşları falan. Çok komik oluyordu. Bayağı komikti. Ama sonra işte insanlara işte anket gibi bir şey yaptılar bize daha doğrusu. Onu kaldıracaklardı. Sonra deprem olunca komple online aldılar filan. Şöyle bir şey var. Ben şu an 2. sınıfım. O da 2. sınıf. Ve 10 tane arkadaşım varsa herhalde 8'i falan hazırlıktan ya benim. Ya da hazırlık dolayısıyla. Sen ona. 9'u ya evet. Ya hazırlık ya da hazırlık dolayısıyla işte. Yani ortak arkadaşlardan geriye kalan da Aynen. zaten. Yani o da hazırlıktan kazandığımız arkadaşlarla o yüzden.
Hayır, öbür türlü kulüplerden falan arkadaş olabilir. Onun dışında Evet. yani recitation'da ders konuşuyorsun. Ders konuştuğun biriyle ne kadar samimi olabilir? Ya da derste kaytaracaksın ki arkadaş olursun falan. Benim Böyle öyle saçma de var. bence ya işte. Ortamdan bahsettik arkadaşlar. Ortam tatlı Evet. oluyor. Lise gibi oluyor. Yeni Evet. arkadaşlar tanışıyorsunuz. Belki sınıfınızda international öğrenciler vardı ve international Aa, tanışıyorsunuz evet. ama bize hiç denk gelmedi. Binalar, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eğer sınıfınız G ile başlıyorsa ground anlamına geliyor ve giriş katta. Evet. 1 ise birinci katta. Zaten hazırlıkta L ise eksi de. L ise lower oluyor. Hı hı. Eksi de oluyor. Bir de binaların açılımını söyleyelim. Çünkü ilk geldiğinde herkes böyle oluyor. Özellikle hazırlığa girme sınavında mesela ben hazırlık binasında olur diye düşünmüştüm mantıken. Ama meğerse mühendislik binasındaymış. 4 tane bina var. Fen ise mühendislik binasında oluyor. Fen G71 ise kesin amfidesiniz. Etrafa güvenliğe falan sorun yani. Efmansa Halledersiniz. yönetim bilimleri. Fassa sanat ve sosyal bilimler. Aynen. Her yerde olabilir sınavınız. Yani hiç öyle ben şu bölümü kaydı falan öyle bir şey yok. Ben özel Evet. değilim. Arkadaşlar. Soy isimlerinize göre yapıyorlar bazen. Aynen. Ona dikkat edin yani. İsminize göre değil, soy isminize, baş harfine göre bakıyorlar. Mesela ilk geldiğimiz gün bizim şey olmuştu. İşte böyle defter bir şeyler veriyorlardı, Oryantasyonda hediyorlar. mı? Aynen, oryantasyonda defter falan bir şeyler hediye ediyorlardı. Herkes sıraya giriyordu. Bir bakmıştık, benim işte adım A ile başlıyor. A sırasına girdim. Allah'tan benim soyadım da C ile başlıyor. O da A, C arası falan da. Oradan kurtarmıştım falan. Ya sen gene sıra olduğunu biliyor musun? Ben random zannedip yanlışlıkla international sırasına girmiştim arkadaşlar. Hiç hoş değildi. Ben diyorum bu işte bir terslik var. Burada herkes yabancı. Ödev veriliyor ama böyle çok büyük ödevler Aşırı olmuyor değil, ya. evet. Hayır, mesela ilk önce yazıyı yazıyorsun, yüklüyorsun. Sonra hoca feedback veriyor, Ha, sonra tekrar evet, yüklüyorsun. evet. Tabii writing assignment'larımız oluyor. Onları yazıyorsunuz. Sonra office hour yapıyorsunuz hocayla. Hoca sizi sürekli düzeltiyor vesaire vesaire. Bu tarz ödevler oluyor ama bunlar çok vakit alan şeyler değil aslında. Değil. Ve çok fazla vermiyorlardı. Ya arkadaşlar hazırlıkta gidin sosyalleşin. Evet. Sürekli Bir de- ödev yapamazsınız zaten. Yani bir de kulübe katılın. Mesela ben Kulüplere çok katılın, kulüp evet. katılmadım. Biraz İstanbul'u işte, gezin. Evet, İstanbul'u gezin. Kulüplerde mesela aktif üye olmaya çalışın ya da işte başkanlığa falan yükselmeye çalışın. Çünkü ben mesela şu anda 2. sınıfım. Bir tane işte kariyer kulübüne yeni girdim ve daha yeni aktif üyeyim. Ben başkan olacağım da şey olacak da yani o yüzden şimdi benimle birlikte girenlerin hepsi hazırlık öğrencisi. Ya hazırlıkta girip bir şeylerde aktif olmaya çalışmak daha kolay olur diye düşünüyorum. Ben biraz daha keyfime baktım. Tiyatrolarda, konserlerde gezdim. Öyle. Onlar da güzel ama yani. Onlar da tiyatro. güzel. Aynen. Bunları da yapın. Okulda mesela tiyatrolara aylık gidin. şey olarak veriyorlar zaten. Evet. İstanbul'u gezin arkadaşlar. Evet. Bir de şey özelliği güzel ya herkesin dersi. Hani farklı sınıflarda olsanız bile herkesin dersi öğlen bitiyor mesela. Evet. Ya da herkesin dersi sabah yok vesaire Evet, olduğu birlikte yemeğe için. gitme fırsatın oluyor. Aynen şey oluyor. öyle. Şu an yani biz derslerimiz çıkışınca oha çok şükür Allah'ım diyoruz. Evet. Çok zor arkadaşlar. Yani Bir de şey denk mesela getiremiyoruz. oryantasyonda mentörlük grubundan da tanışabiliyor insanlar. Evet. Attendance'da 2 dakika kuralından bahsetmek istiyorum. Hala var mı bu kural bilmiyorum ama Vardır büyük ihtimalle. bir dakika geç okulda bile kalınca- şey yapıyorlar ki yani. evet Onlar yapıyorlar. sınıflarda. Ama hazırlıkta bilmiyorum çok garipti yani. 1 dakika geç kalınca late yazıyorlar. Bakın 1 dakika ders 9'sa 9.01'de geldiğin an late yazıyorlar. O hocanın 02'de biraz geldiğin değişiyor an- ya. Gelmemiş sayılıyorsun. Evet. Derse. Ders 50 dakika 48 dakika olsam bile hiçbir şey değişmiyor. Ya benim hocalarım biraz daha rahattı o konuda yani 10 dakika sonra gelenin de late diye girdikleri de oldu yani hiç yazmadıkları da oldu. Çünkü attendance aldığı saat önemli oluyor orada yani mesela hoca mesela dersin sonunda attendance alırsa hangisinin kaç dakika sonra girdiğini fark etmemiş oluyor. O yüzden Aynen. o biraz önemli. Aynen. Öyle. SPS Writing'deki hocalar şimdi SPS insanlık dersi var demiştik. Bu derste aynı zamanda o dersin içeriğinden başka bir de yazılı sınavlarınız oluyor. Böyle %100 hani %30'u falan o yazılı sınavlardan sorumlu tutuluyorsunuz. Bu yazma kısmını işte şeydeki hazırlık binasındaki hocalar geliyor. Onlar size anlatıyor. Zaten bunun practice'ini de hazırlıktayken yapıyorsunuz ve benziyor aslında Benziyor, bayağı. bayağı Aynen, bayağı benziyor. benziyor. Ya burada da yine yazını yazıyorsun önce, yüklüyorsun sisteme. Sana işte üzerinden feedback veriyor. Sen feedback'i göre yine tekrar yazıp tekrar yüklüyorsun. Onun üzerinden puan veriyor filan. Aynen o avantaj olabilir ama ben Evet. şeyi hatırlıyorum mesela. Hocaya işte year'ı yazacağız demiştim. Hoca bana böyle şey yaptı. Bunu Esel'den öğrenmiş olabilirsin ama biz böyle yapmıyoruz falan demiş. Evet. Yani Citation'ları filan öğretiyorlar nasıl yapıyorsun. Citation'a önem veriyorlar. yeni girişleri kesin yurt çıkıyor arkadaşlar. Evet. İlk yıl bu Burslu hakkınızı burssuz kullanın. fark etmiyor. Evet. Yeni giriş yani hazırlık ya da birinci sınıf fark etmez. Yeni girişliyseniz çıkıyor arkadaşlar. Kesin. Bunun dışında bu tam burslulara kesin çıkıyor. Bir de Bu çok şey, soran oluyor. bir yaz okulu bedava. Eğer ücretli girdiyseniz yaz okulu bedava.
Ama ikinci yılın yaz okulu yok zaten galiba. İki kez yaz okuluna kalamıyorsun galiba. Öyle bir şeyler var diye hatırlıyorum. Galiba 2 sene okursan hazırlık sonra atılıyorsun. Aynen, yani. aynen. Bir kez daha kalırsa Aynen. atılıyorsun okuldan diye biliyorum. Ama zaten böyle bir şey gerçekleşti mi? Kalmayın öyle bir şeye. Bence İkinci de. yıla kalmayın direkt hatta yani. Bence de hiç gerek yok. PT falan yapın. Evet. Ya da TOEFL yapın. TOEFL daha kolay PT'den. Evet. Speaking kulübüne katıldık hazırlıktayken. Evet, public speaking diye bir Evet. şey var. Böyle hazırlık öğrencilerine açık. İşte Itır Hoca yönetiyordu. evet çok tatlıydı hocalar orada. Böyle oyunlar falan oynuyordu ve public Evet. speak ile alakalı böyle tipler vesaire Hı hı. veriyordu. Haftada 1 saat oluyor diye Evet. biliyorum. Yavaş yavaş tabii insan sayısı azaldı böyle. En son 3 kişi kaldık galiba. En azından Evet, bizim seçimde 3 kişiydik. Şevval, ben, birisi daha Elif. Elif miydi? Aynen. Elif vardı. Bir Yine tane benim de arkadaşım. erkek vardı Bir tane de sanki. erkek var. Tamam, 4 Dört. kişiymişiz. En son derste biz Esel hocalarına, hocaya ve Esel Sunum. müdürüne Evet. sunum yaptık. İstediğin konuda 5 dakikalık bir sunum. Ama Ya Sibel'inki da böyle- sunumdu, benimkisi böyle Hikaye de halka açık anlatabiliyordum. konuşma gibi. Hikaye de anlatabiliyordun, sunum da yapabiliyordun. Hiç önemli değildi. Öyle bir şeydi ve bence çok hoştu o ya. Evet, çok tatlıydı. Bence şunu fark ettim ben. Hocalara sunum yapmak öğrencilere yapmaktan daha kolay. Evet, Çünkü bu arada. dinliyorlar. Evet, hem dinliyorlar hem de böyle destek Tepki oluyorlar, tepki veriyorlar. Aynen, Evet. mesela kelimeyi unutuyorum. Biraz çaktırmadan daha söylemeye çalışıyorlar. empati kurabiliyorlar. Aynen. o konuda. Neyse, bunları 1. sınıfta konuşacağız. 1. sınıf videosunda. Çünkü 1. sınıfta size sunum yaptırıyorlar. Şey dedik ya, ücretsiz dedik ya. Galiba yurtta kalmak ücretli ama. Ama %100 emin değilim tabii ki. Evet ya, yaz Çıkarma, okuluna öyle bırakmayın bir şey. arkadaş. Hiç O gerek 4 ay yok. değildi tam. TOEFL'a girin. 4 ay. O kadar değil. Ne derler? Her işte bir hayır vardır. Every cloud has a silver lining. Allah, bu kadar hazırlık konuştuktan sonra. Tamam, güzel. Evet. 2 dakika şov yapayım. Ama bunu hazırlıkta öğretmenler. Anyways. Hazırlanıp geldin değil mi? İnsan bana da Yok söyler. Ben de be. bir şey hazırlardım. Evet arkadaşlar, hazırlık okuyun. Evet. Evet, ne demiştim? Her işte bir hayır vardır. Sonra Bir şu dönem daha süslü okudum. sözü Bir dönem daha okudum ve irregular değilim ve irregular olmaktan da çok mutluyum. Bence irregular Ya olmayın irregular olan arkadaşlarım da var. Yani onlar da mutlular. Ama şey yani arkadaşlarınla birlikte okuma açısından falan yani çok fazla artısı Aynen. var. Şimdi ben mesela yönetim bilimleri okuyorum. Bir arkadaşım işte siyaset okuyor. Ve bizim derslerimizde bazılarında şöyle oluyor. Şimdi mesela Management 201. Bunun mesela az section'ı var. Mesela 2 tane var, 3 tane var. Diğerlerinin ama 6 tane section'ı var. O yüzden az diyorum. Bu yüzden irregular'a düşünce o sayı da daha da azalabilir. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Bilmiyorum, unuttuğumuz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Evet. Yorumlara sürekli Değişen bir şeyler bakıyorum. varsa yine bize yardımcı olabilirsiniz. Aynen Yorumlarda öyle. hatırlatıp. Güncelleriz. Evet. Bir aşağıya falan yazarız. Hazırlık fiyatı, okul fiyatı farklı değil. Bunu da söyledim. Bence farklı. Bazı okullarda farklı değil, biliyorum çünkü emin değilim. Anladım. Yurt turu videosu da çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Şevval'le 1. sınıf videosu da çekeceğiz. Daha bir sürü hani okulla alakalı şeyler çekeceğiz gerçi. Ama yine de aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yazın. Instagram'ını da takip edin. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok seviyoruz. Bye bye.